Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir çanta çalışacağız. Tam böyle ideal boylarda, ne çok büyük ne çok küçük, çok güzel bir çapraz çanta yapacağız. Bu şekilde. Dilerseniz siz bu çantayı kol çantası olarak, dilerseniz de çapraz çanta olarak kullanabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz üzere bu sefer yıldız modelle bir yuvarlak çalışacağız. Ee, Çok kolay, gerçekten çok muntazam bir şekilde oluyor. Bakın bu hiç ütülenmedi ki ütülediğimizde böyle çok daha kalıp gibi olacak. İlmek kaydırmalarını yaptığım için bakın şu anda birazcık şöyle havaya kalkıyor ama ütüyü bastığımızda dümdüz olacak. Hemen dilerseniz başlayalım. Şöyle söyleyeyim, ip olarak klasik çile halindeki yine kese kağıdı rengindeki iplerimden kullanıyorum. Tığ olarak da 3,5 milimlik bir tığ kullanacağım bu çantamızda. Dilerseniz hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Evet, şimdi sihirli halka ile başlıyoruz. Şu şekilde parmağıma bir çarpı yaptım. Altından giriyorum. Tığımla bu ipi çektim ve bu şekilde sıkıştırıyorum. Şimdi bir zincir daha çekiyorum. İpimi arttım ve bakın bu şekilde üçünü bir çektim. Ne diyorduk buna? Çakma trabzan diyorduk. Yine arttım. Yine girdim. Bakın uzatıyorum. Üçünü bir topladım. Arttım. Girdim. Üçünü bir topladım. İlk yaptığım şu iki tane zinciri saymayacağım. Biraz daha inebiliriz şöyle. İlk o iki zinciri saymayacağım. 9 tane bu şekilde çakma trabzan yapıyorum. Bir yandan küçültüyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Şimdi ipimi çekiyorum. Güzelce şöyle bir sıkıştırıyorum bunu. Sonrasında ilk yaptığım görmüş olduğunuz çakma trabzanın üzerine ilmek kaydırarak başlıyorum. Şimdi burada artık neyi yapmaya başlayacağız? Yıldızlarımızı koymaya başlayacağız. Yıldızlarımızı koyarken daha önceki yıldız modellerinde biliyorsunuz 6 bacaklı yıldızlar yapıyorduk. Bu sefer 5 bacaklı yıldız yapacağız. Şöyle bakın 2 tane zincir çektim. Burada dilerseniz 3 zincirli de başlayabilirsiniz. Ben bu şekilde 2 zincirle başladım. Hemen birincisine bir tane batıyorum. Uzattım. Şu şekilde. Sonrasında şu ilmek kaydırmamla beraber bakın şu ilk çakma sık iğnenin tepesine giriyorum. Bir tane buradan çıkartıyorum. Sonra buraya tek başına tekrar giriyorum. Aynı yere tekrar girdim. Tekrar çıkartıyorum. Ne oldu? 4 tane oldu şu an. Bir tane de yanındakine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini bir topladım. Bir tane zincirle sıkılaştırdım. Şimdi tekrar uzatıyorum. Şu sıkılaştırdığım deliğin içine tekrardan giriyorum. Uzattım. Şurada biliyorsunuz son bacağımız vardı. Bu bacağın arkasına bakın arka lobuna tekrar girdim. Üçüncü oldu. Aynı dibine en son battığım yerin dibine bir tane daha girdim. Bu dördüncü oldu.
ve yanındakine de bir tane giriyorum. Bu da 5. olmuş oluyor. Yine aynı şekilde bunu da sıkıştırdım. Tekrar bakalım şimdi. Uzattım. Bir tane deliğin içine girdim. En son sıkılaştırdığımız yer. Sıkayım onu. Evet. Çıkarttım. Şu görmüş olduğunuz en son battığımız bunun arkasına giriyorum. Bakın arkasındakini alıyorum. Uzattım. Yine en son battığımız yer dip. Bakın hala daha hiç ilerlemedik. Hep aynı ilmeğin içindeyiz hala da. 4. Şimdi bir yana giriyorum. Yeni ilmeğe yeni geçtim. 5 tane oldu. 5'ini birden topladım. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Ve geldiğimizde toplamda 9 tane bu yıldızımızın ilk alt basamağını yapmış olacağız. Hemen tamamlayıp geliyorum. Geldim 9'uncuya. Bakın 8 taneyi yaptım. Bunu yine birlikte yapalım. Bir tane şu en son sıkıştırdığım, yani bu yıldızın göbeği oluyor. Göbeğine girdim. Bir tane arka lobuna girdim. Bir tane dibine girdim. 4. Bir tane de yanına girdim. 5. Hepsini birden topladım. Ancak bu sefer şöyle zincirle sıkıştırmıyoruz. Çünkü buraya ilmek kaydırmayla bağlanacağımız için bağlandığımızda zaten otomatikman arada o boşluğu oluşturmuş olacağız. O yüzden direkt şu görmüş olduğunuz yıldıza şöyle ilmek kaydırmayla bağlanıyoruz. Bakın burada zaten o yıldızın göbek deliği oluşmuş oldu. Şimdi burada artık üst yıldızın tepesini yapacağız. Burada şunu söyleyeyim. Şöyle el ütüsü yaparak gitmenizi tavsiye ediyorum. Yıldızın kasmaması için şu ilk bacaklarımız var ya, bunları biraz uzun tutmaya dikkat edin ki kasma yapmasın. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum ve şu görmüş olduğunuz çakma trabzan yöntemine geçiyorum. Arttım ipimi. Şu yıldızların göbekleri demiştik ya, buralara şimdi çakma trabzan yapmaya başlayacağız. Kaçar tane yapıyoruz? 3'er tane yapıyoruz. Normalde yıldız örneğinde 2'şer tanedir tepede. Ama şimdi biz 3'er tane yapacağız. Bakın uzatıyorum. Burada önemli olan nokta ne? Yıldızımızın altı ile üstünün birbirine eşit olması lazım. Yani altta ne kadar uzattıysak üstte de o kadar uzatmamız gerekiyor ki tam o göbek, yıldızın göbeğini düşünürsek üstüyle altı aynı şekilde olsun. Şu şekilde 3 tane. Ay pardon. Kafam karıştı. Evet, arttım bakın. Yine şu yıldızın görüyorsunuz göbeğine giriyorum. Uzattım, topladım. Girdim, uzattım, topladım. Girdim, uzattım, topladım. Bu şekilde yıldızlarımızı üçlü hale getiriyoruz. Tepelerini. Her bir yıldızın göbeğine 3 tane yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar hemen yapıyorum. Geliyorum. Sonunu nasıl bağlayacağız onu göstereceğim. Geldik. Bakın son yere de yaptım. Şimdi şu görmüş olduğunuz 1, 2, 3 tane neyimiz vardı burada? İlk yaptığımız çakma trabzanımız vardı. Bunun hemen neresine gidiyorum? Şu tepesine, ilk trabzanın tepesine gelip ilmek kaydırmayla, pardon, ikincisinin tepesine gelip ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bu yaptığım ilmek kaydırma birincisinin tepe noktası olmuş oluyor zaten. Evet, bakın bu şekilde birinci yıldız sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi tekrardan ne yapıyoruz? İkinci yıldız sırasına geçiyoruz. Burada yine aynı şekilde
beşli yaparaktan devam edeceğiz. Hemen başlıyorum. Bakın. 2 zincir çekmiştim. Birincisinden çektim. Şu ilmek kaydırma yapmıştım. İlmek kaydırmadan giriyorum. Bir de diğerinden, yanındakine. Sonra o ilmek kaydırma yaptığım yerin tekrar giriyorum. Ve bir tane de yanındakine giriyorum. Yine beşli yıldızlarla devam ediyoruz. Dediğim gibi şu bacakları uzun tutmaya çalışın. Şuraya da çok sıkmayın. Kasma yapmasın. Devam ediyorum şimdi. Kastettiğim şu. Şunu uzatın. Girdim. İçinden çıkarttım. Arkasından çıkarttım. Dibinden çıkarttım. Yanındakinden çıkarttım. Bakın yine aynı şekilde 5 bacaklı yıldızımızı yapmış olduk. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar dolanıp geliyorum. Bakın şimdi geldim sıranın sonuna. Şöyle baktığınızda sanki bitmiş gibi duruyor ya. Şu en son ilmek kaydırma yaptığım yer. Ama bakın ilmek kaydırmayı yaptığım yer, hatırlarsanız neydi? Benim bir sonraya atlamıştım. Neden? Şu arada hiç boşluk oluşmasın diye. O yüzden aslında benim burada da batacağım bir yerim var. Buraya zaten kendini belli ediyor. Bakın bariz bir boşluk var. Son yere de tekrar bir tane daha yapıyoruz. O ilmek kaydırmanın üzerine de bir tane daha yapacağız. İlmek kaydırma, bakın görüyorsunuz, ilk çakma trabzanın üzerinde. Unutmayın o yüzden onu da yapmayı. Evet, yine bakın geldik artık yanında ilmek kaydırmayla birleştim. Bakın gayet güzel, hiç kasma yok. Yine bir iki tane zincir çekiyorum ve üstlerine çakma trabzan yapmaya başlıyorum. Evet, buradan sonra artık yıldızlarımızın tepesini ikili yapıyoruz. Altta yeteri kadar fazla arttırma yaptığımız için tepelerinde 2-2 gideceğiz. Yıldızlarımızın bacağı bu sefer ikili. Bakın bu şekilde her bir yıldızın göbeğine 2 tane olacak şekilde batıyoruz. Yine sıra sonuna kadar yapıp geleyim. Sonra bir üst sıraya geçelim. Bakın yaparken şuna dikkat edin. Yani belli eder kendisini. Şu an kendi hizasında gidiyor mu? Yani şöyle geride kalıyorsa ya da ileriye doğru bir sonraki yıldızın üzerine doğru sık iğneniz gidiyorsa arttırmanız fazla. Eğer çok geride kalıyorsa, böyle geride tartarak kalıyorsa böyle şu şekilde, o zaman da arttırmanız yeterli değil demektir. Ama tam kıvamında yerinde gidiyorsa o zaman yeterli doğru arttırma sayısını yapıyoruz demektir. Biraz önce kastettiğim şey şuydu, bakın şu alt bacaklarla üst bacakların birbirine eşit olması gerekiyor. Yıldız modelde çok sık yaparsanız da örnek kendini göstermez, ama gereğinden fazla uzatırsanız da şöyle ince uzun kocaman kocaman görüntü de açıkçası çok hoş olmuyor. O zaman da yıldız gibi durmuyor çünkü artık. Tam kıvamında altını üstünü eşit uzunlukta yaparsanız düzgün yıldızlarınız olur diyorum ve hemen sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Geldik yine bakın sıra sonuna. Şimdi ne yapıyorduk? Şuradaki yıldızlarımızın tepesindeki çakma trabzanlarımızın ilkine değil ikincisine ilmek kaydırmayla geliyoruz. Bu ilmek kaydırmamız, bakın arada böylece ne olmuş oluyor? Hiçbir boşluk oluşmamış oluyor. Bu yaptığımız ilmek kaydırma bizim yine en son batacağımız yer olacak. Çünkü bu çakma trabzanımızın tepesinde kalmış oldu. Şimdi yine bir iki tane zincirimi çekiyorum. Alttaki zincire girdim. Uzattım. Uzattım. Şu bir önceki ilmek kaydırma ile beraber bu araya girdim. Tekrar uzattım. Aynı yere tekrar girdim. Uzattım. 4 tane yaptı. Bir tane daha girdim. 5 tane yaptı ve topladım.
Şimdi birincisini beşli olarak yaptım. Bu sefer ikinciyi 6 bacaklı yapacağız. Uzattım, bakın yine aynı yere girdim. Yıldızın göbeğine. Bir tane ilmek çıkarttım. Yine arkasından bir tane ilmek çıkarttım. Yine dibinden bir tane ilmek çıkarttım. Yanındakinden bir tane ilmek çıkarttım. Bir yanındakinden tekrar çıkarttım. Yani toplamda 6 bacağımız oldu bu sefer. Yine sıkıştırdım. Yani burada 5 bacaklı, burada 6 bacaklı yıldız yaptık. Yine uzattım, girdim deliğe. Arkadakini aldım. Dibine girdim. Bir yanındakine girdim. Beşini bir topladım. Evet. Beşli, altılı, beşli yaptık. Şimdi sıra altılı da. Yine uzattım, bakın. Girdim. Arkasına girdim. Aynı en son batılan yer, bakın burası. Dibine tekrar girdim. Yanındakine girdim. Bir yanındakine daha girdim. Böylece 6 bacağımız olmuş oldu. Hepsini bir topladık. Evet, bakın 5 6 5 6 diye gideceğiz. Bu sırayı bu şekilde dolanıp geliyorum. Evet, geldik artık son kısma. Bakın en son 5 yapmıştık. Burada yine aynı zamanki gibi ilmek kaydırmam kaldı. Şimdi arttım, uzattım, ilk yere battım. Arkaya döndüm, arkaya battım. Dibine girdim, dibine battım ve bir sonraki ilmek kaydırma olan yere de battım ve hepsini bir topladım. Yalnız bu ilmeği nasıl bu kadar uzatmışım? Tekrardan şöyle bir düzeltelim onu. Hepsini bir topladım. Yine ne yapmıyorum? Şimdi sıkıştırmıyorum onu. Yani zincir çekmiyorum. Hemen yan tarafa ilmek kaydırmayla bağlıyorum. Bakın görüyorsunuz, hiç boşluk oluşmuyor. Yani bu yöntemle hiç arada birleşim yeri belli olmadan yukarıya çıkabiliyorsunuz. Hemen yine 2 tane zincir çektim. Bu zincirler biliyorsunuz arada kalıyor zaten, gözükmüyor. Bakın şöyle. O aradaki boşluğu kapatmak için ve şu yüksekliği kazandırmak için koyuyoruz. Şimdi geldik üste. 1 2. Yine yıldızın göbeklerine bu şekilde ne yapıyorum? Çakma trabzanlarımı yapıyorum. Bunu yaparken şöyle yapacağım bu sefer. Beşlilerin üzerine ikili, altılıların üzerine üçlü yapacağım. Şu an mesela altılıdayız. Altılının üzerine 3 tane yapacağım. Bu şekilde yine bu sırada arttırmamızı yapmış oluyoruz. İkili, 2 tane yaptım. Şimdi sırada altılı bacaklı olduğu için uzatıyorum. 1 2 ve son olarak 3 tane yaptım. Bakın bu şekilde beşlilerin üzerine ikili, altılıların üzerine üçlü olacak şekilde yıldızlarımı sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet, geldik yine sıra sonuna. Bu ne yapıyorduk? Tekrardan hatırlayalım. 2 tane şuradaki görmüş olduğunuz çakma trabzanlar var. Bakın birincisine değil, ikincisinin üzerine ilmek kaydırıyorduk. Bu şekilde yine görüyorsunuz, hiçbir boşluk olmadan dönmüş olduk. Şimdi artık son yıldız sırasındayız. Bitiriyoruz artık yuvarlağımızı. Yine 2 tane zincirimi çektim. Burada şuraya batmak istemiyorsanız, bakın şunu da göstereyim. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. 3 zincir çekiyorsunuz. 3 zincir çekip önce birincisine battık. Sonra
Bir alttaki zincire battık. Sonra dibine battık. Sonra yanındakine battık. Bu şekilde de yine beşliği ne yapabiliriz? Oluşturabiliriz. Bakın bu şekilde beşliği oluşturduk. Hangisi kolayınıza gelirse o yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi önce ne yapıyorduk? Tekrardan yıldızın göbeğini. Şimdi beşliği yaptığımız için altılıdayız. Aynı yöntemi kullanacağız. 5 6 5 6 diye gideceğiz. Arkaya battım. Dibine battım. Yanındakine girdim. Bir diğer yanındakine girdim. Hepsini bir topladım. Yani altısını bir topladım. 5'i yaptım, 6'yı yaptım. Sırada tekrar beşli. Bakın uzattım yine bunu. Girdim. Arkasına girdim. Dibine girdim. Bir yanına girdim. Ve 5 bacağımız hazır. Bu şekilde ne yaptım? Topladım. Evet, görüyorsunuz. Aynı yöntemle bu sırayı da dönüp geliyorum. Aynı şekilde üst sıraya geçtiğimde bu sefer üstte tamamını ikili yapacağız. Yani ikili üçlü ikili üçlü diye gitmeyeceğiz. Hepsini ikili yapacağız. Artık onu göstermeme gerek yok. Oraya da yapalım. Daha sonra artık son ağız toplama kısmına ve ilmek kaydırma kısımlarına geçeceğiz. Evet, geldik yine sıra sonuna. Her zamanki gibi yine birleştirirken bakın şu tepedekinin birincisine değil ikincisine. Zinciri hiç saymıyoruz. Şu ilk yaptığımız çakma trabzan değil, onun yanındakine ilmek kaydırarak birleştiriyoruz. Bu şekilde artık son sıramızı da, son yıldız sıramızı da tamamlamış olduk. Bakın çok güzel oldu. Herhangi bir şekilde kasma yok, marullanma yok. Gayet son derece düzgün oldu. Bir zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar bataraktan buraya her trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sıra sık iğne ile dolaşacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar hiçbir arttırma yapmıyorum burada. Bu sırada bir sıra sık iğne dolaşıp geliyorum. Evet, bitirdik. Artık sonuncuyu da yaptık. Artık burada ipimizi koparabiliriz. Şöyle göstereyim. Burada hemen bir sonraki görüyorsunuz sık iğnemizin, yani ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine şu şekilde girdim. Normalde iğneyle yapıyorum, biliyorsunuz. Şu an iğne yerine tığ ile yapıyorum. Çektim ipimi buraya. İpin çıktığı yer bakın burası. İlk başlangıç çıktığı yer. Buraya ipimi çekeceğim. Şöyle bir yerini belli ettim. Giriyorum. İpimi arkaya çektim. Sonra bunu artık iğne ile sık iğnelerin arasından gizleyeceğim. Evet, gerçekten o kadar güzel oldu ki. Şimdi şunu söyleyeyim. İkisini de göstermek istiyorum size. Burada tercih size kalmış. İki versiyonumuz var. Yani isterseniz hiçbir şekilde şu gördüğünüz aradaki ilmek kaydırmayı yapmazsınız. Yapmak zorunda değilsiniz yani. Şöyle biraz tepeden kaldıralım, şöyle ikisine birden bir bakalım. Şöyle bakabilirsiniz. Bir tanesi ilmek kaydırmasız, bir tanesi de ilmek kaydırmalı. Burada tercih size kalmış. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben ilmek kaydırması ile kullanacağım bu sefer. Çünkü artık bunu yapmış bulundum. Zaten bu şekilde kullanamam. Yani bir tarafı böyle bir tarafı böyle olsun istemiyorum. Ama bu da sadece, bu da gerçekten güzel oldu. Şimdi artık parçamız hazır. Bu hazır.
Geliyoruz yan tarafa. Hemen şimdi çantamıza güzel bir yan yapacağız bu sefer. Farklı, değişik. Uzun zamandır çok fazla bu çantanın bu kısmı nasıl yapılıyor, bir video çeker misiniz diye geldi. Hazır dedim. Madem yuvarlak çanta yapacağım, o yanı buna yapayım. Böylece o yöntemi de göstermiş olayım dedim. Şimdi hemen ona geçelim. O kısmını yapacağız. Geriye sadece sapımız kalacak. Sonra da sapımızı yapıp çantamızı artık bitirme, birleştirme aşamasına geçeceğiz. Evet, şimdi geldik ilmek kaydırmalarını yapmaya. Hangi sıralara yapacağız? Bu sıraya, bu sıraya, bu sıraya, bu sıraya ve bu sıraya. Yani şu küçük göbekte dahil olmak üzere her sıraya, her çiçek, pardon, yıldızların arasına ne yapacağız? İlmek kaydırma yapacağız. Şimdi bir tanesini nasıl yaptığımı göstereceğim. Sonrasında diğerlerini artık kendiniz yapabilirsiniz. Şu en sondaki, videoda çekmesi kolay olsun diye şu en sondakinden başlıyorum. Bakın şu şekilde girdim. Altta görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir arkada dolandırdım. Gevşemesin diye. Alttan alıyorum ipimi ve içinden geçiriyorum. Hemen bir yanındakine giriyorum. Bakın çıkartıyorum. Evet, kuşu çıkartmayı unuttum yine. Hemen onu çıkartıp geliyorum. Evet, devam edelim. Bakın hemen bir yandaki boşluktan girdim. İçinden geçirdim. Bir yana girdim. Alttan ipimi çektim. Geçirdim. Bir yana girdim. Alttan ipimi çıkarttım. Geçirdim. Bu şekilde ne çok sıkı ne çok gevşek olacak şekilde ilmek kaydırmalarımızı yapıyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde mutlaka ve mutlaka bekleyin. Yani dediğim yöntemle yapın. Yoksa ilmek kaydırmanız nerede başlayıp nerede bittiği belli olur. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum ve sonra nasıl bitiriyoruz hemen onu göstereceğim. Evet, bakın şimdi görüyorsunuz. İlk battığımız yer burasıydı. Şu aradaki bir taneyi bıraktım. Yani şuraya tekrardan batmıyorum. Buna dikkat edelim. Sonrasında ipimi burada artık kesiyorum ve çıkartıyorum. Artık buradan sonra iğneyle iğnemi taktım. İlk yaptığım ilmek kaydırmadan şu şekilde geçiyorum. Yine aynı şekilde ipin, bakın ilk çıktığı yer tam ortasıydı. Aynı yerden tekrardan giriyorum. Böylece ne oldu? Hiç anlaşılmadı. Bakın devamı olmuş oldu. Çeviriyorum arkaya. İsterseniz direkt yürütebilirsiniz. Hiç bağlamanıza da gerek yok. Şu iki ucu birbirine bağlıyorum. Daha sonra iğne ile şöyle sık iğnelerin arasından gizleyeceğim. Bu şekilde aynı yöntemle dediğim gibi diğer aralara da hemen ilmek kaydırmalarını yapıp geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi bitirdik. İkisi de hazır. Tabii ütülenecekler, iplikleri gizlenecek, temizlenecekler. Hemen şöyle bir ölçüsünü de vermek istiyorum. Ne kadarlık bir çapı var? Hemen ona da bakalım. Evet, tam 20 santim çapında olmuş yuvarlaklarımız. Evet, geldik şimdi yan tarafına, devam ediyoruz. Artık yan parçayı öreceğiz. Şimdi burada 32 tane zincir çekeceğim. 32 zincirden sonra klasik yine her zaman olduğu gibi dönüşler için biliyorsunuz bir tane zincir çekiyoruz. Yani toplamda 33 tane zincirle başlayacağım. Arka lopları kullanacağız. Yine burada bir üst sıraya geçerken hemen 33 tane zincirimi çekip geliyorum. Evet, 33 zincirimi çektim, geldim.
Şu son çektiğim zinciri dediğim gibi dönüş için kullanacağım. Hemen yanındakinin arka lobunu şuraya giriyorum ve ilmek kaydırma yaparak başlıyorum. Burada 6 tane ilmek kaydırma yapacağız. 1 ikinci ilmek kaydırma, üçüncü ilmek kaydırma, dördüncü ilmek kaydırma. Arkadan aldığımız için ilk sırada biraz zor oluyor. Evet, 1 2 3 4 5 oldu. Bunu da kaydırdım mı 6 tane olmuş oldu. Bakın bu şekilde. Şimdi çakma trabzan yapmaya başlayacağız ama yaparken şu şekilde, şu ipin uzantısı var ya, şöyle göstereyim size. Şunu çektiğimizde bakın şu ipin bir uzantısı var burada. Bu uzantısına giriyorum. Şu ipin uzantısına uzattım bunu. Hemen yanındakinin yine arka lobuna giriyorum. Bunu da uzatıyorum. Bakın tığımda 3 tane oldu. Uzatmak çok önemli burada. Üçünü birden çektim. Hemen yine sonuncusuna girdim. Yanındakinin yine arka lobuna giriyorum. Çıkarttım. Bakın hepsini uzatıyorum. Uzun uzun. Yine girdim. Yan tarafa uzattım. Bakın hepsini uzatıyorum. Şu şekilde aynı hizaya getiriyorum. Üçünü bir topluyorum. Girdim. Yanındakine bakın hepsini uzattım. Çektim. Bu şekilde 20 tane yapacağım. 20 tane yapıyoruz. Geldim. Şimdi 6 tanesini yapmıştık hatırlarsanız, ilmek kaydırma. Şimdi 20 tane ortaya bunu yapacağız. Son 6 tanesinde tekrardan ilmek kaydırmayla devam edeceğiz. Bu şekilde. Şimdi 20 tane tamamlayıp geliyorum. Evet, geldik. Bakın ilmek kaydıracağımız yere. Son 6'dayız artık. Yine aynı şekilde arka loba giriyorum. İlmek kaydırıyorum. Geldim. Arka loba girdim. İlmek kaydırdım. Arka loba girdim. İlmek kaydırdım. Arka loba giriyorum yine. İlmek kaydırıyorum. Girdim. İlmek kaydırdım. Son kez altıncıyı da ilmek kaydırarak bu şekilde bitiriyorum. Şöyle bir görüntü olmuş oldu. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Döndüm. Artık bundan sonra hep arka lobdan gideceğiz. Bakın şu birinci, hemen arka lobuna giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Geldim yanındakine. Arka lobuna girdim. Sık iğnemi yaptım. Arka loba girdim. Şu üstteki V'lerin hep arkasına batacağız. Bu yan tarafı ördüğümüz süre boyunca. Çektim. Girdim arka loba. Bakın 5 tane oldu. Şimdi sonuncusunu da yapıyorum. Tekrardan neye döneceğim? Yine şu yaptığım buradakinin aynısını yapmaya başlayacağım. Şimdi şu sık iğnenin altındaki şu son yere giriyorum. Bakın şurada bir üstte olanlar var, bir de önde olan var. Öndekini ellemiyorum. Bakın şu üstteki V'nin yine arka lobuna girdim.
Şöyle iyice uzattım, uzatabildiğim kadar çektim. Girdim sonlu, bakın en sonki yere tekrardan arka loba giriyorum. Uzattım, çıkarttım. Girdim sonuncu yandakine girdim. Üçünü bir topladım. Girdim. Aldım arka ilmekten, topladım. Yine bu şekilde şu sondaki 6 ilmeğimize kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Unutmayın, hep arka ilmeğe batacağız. Bakın şu önde görüyor musunuz? İlmek kaydırma gibi bir görüntü kalmış oluyor bu sayede. Hemen sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, geldik yine sona, ilmek kaydırma yaptığımız yere. Şimdi yine aynı şekilde sıradaki arka lobdan başlayarak ilk şurada yaptığımız gibi ne yapıyorum? Yine normal sık iğne yapıyorum. 1 2 makrome ve rafya ile daha böyle rahat örülüyor bu model. Kağıt ip biliyorsunuz tutan bir ip olduğu için bunda bu muntazam şu sırt görüntüsünü vermek için ilmeklerinizin her seferinde aynı olmasına dikkat edin. Bakın görüyorsunuz, hemen gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6, bu sayıyı asla şaşırmamanız gerekiyor. Şimdi yine bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine neredeyiz? İlmek kaydırma sırasındayız. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Hemen birincisinin yine arkası, bakın. Yine hep arka lob demiştim. Bütün istediğimiz boya gelene kadar hep aynı şekilde devam edeceğiz. Kaydırdım ilmeğimi. Bir sıra sık iğne ile bir sıra ilmek kaydırma ile ilerleyeceğiz yanlarda. 3 4 5 6. Bakın 6.'yı yaptım. Ne demiştim? Şu ipin devamını bakın görüyorum orada. Hemen o ipin devamını şuradan şöyle çıkartıyorum ve buraya giriyorum. Sonrasında yine arkadaki loba girip uzatıyorum, çıkartıyorum. Yine sonuncusuna bakın giriyorum. Yanındakinin arkası, çıkıyorum. Yine aldım. Yanındakinin arkası, çıkıyorum. Girdim. Yanındaki, uzattım. Bu şekilde artık aynen hep böyle devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Şu güzel görüntüyü elde ediyoruz. Şu sırttaki şu ilmek kaydırma görüntüsünü elde ediyoruz. Dediğim gibi yine buraya kadar geleceksiniz. Buradan sonra biliyorsunuz ilmek kaydırmadayız bu sırada. Buraya ilmek kaydıracağız. Hep arka lob, hep arka lob. Hiç değişmiyor. Dönseniz de arka, öndeyken de arka, hep arka loba batacaksınız. Dediğim gibi ortadaki 20 ilmeği hep aynı şekilde, kenarlardaki 6 ilmeği de bir sıra ilmek kaydırma, bir sıra sık iğne, bir sıra ilmek kaydırma, bir sıra sık iğne diye gideceğiz. Bunu şöyle düşünün. Şu şekilde döndüğünde bakın çok güzel bir görüntüsü oluyor. Şimdi hemen sapına geçiyoruz. Çok tatlış bir sap çalışacağız. Böyle bu çantaya yakışır bir sap. Şöyle göstereyim.
Gerçekten hem böyle en olarak güzel bir eni olacak, hem de aynı zamanda dediğim gibi geliştirilebilir de bir sap bu. Şu görmüş olduğunuz yerlerden aralara zincir çekerekten, sonra bunun etrafını dolaşaraktan vesaire değiştirilebilir, dönüştürülebilir. Dilerseniz hemen başlayalım. Aynı tığımızla devam ediyoruz. Bu sefer sap olduğu için şöyle dikmek için biraz pay bırakıyorum. Yani yaklaşık şöyle 25 santim falan yeterli olur. Bu sefer şu şekilde her zaman başladığım yöntemle değil de şöyle başlıyorum. Şunu böyle şöyle bir sıkıştırıyorum kökünü. Sonrasında başlıyorum zincirlerimi çekmeye. 1 2 3 tane zincirimi çektim. İpimi arttım. İlk çektiğim birinci zincire giriyorum. Uzattım. İkisini bir çıkarttım. Tığımda ikisini bekletiyorum. Bir daha arttım. Aynı yere tekrar giriyorum. Uzattım. Yine aynı şekilde. İkisini çıkarttım. Tığımda 3 tane kaldı. Bir daha arttım. Aynı yere tekrar girdim. Uzattım. İkisini çıkarttım. Tığımın üstünde 4 tane var. Hepsini birden topladım ve bir zincirle sıkıştırdım. Şöyle ipimi arttım, dönüyorum. Şu girdiğim benim görüyorsunuz birinciydi. Hemen şurada şu ikincinin içine giriyorum. İkinci zincirin içine giriyorum. Uzattım. İkisini bir çıkarttım. Tekrar arttım bakın. Yine uzattım. Yani girdim, pardon. Uzattım. Gördün 3 tane. Yine arttım. Girdim. Uzattım. Çıkarttım. Tığımın üstünde yine 4 tane var. Dördünü birden topluyorum. Döndüm. İpimi arttım. Şimdi artık hep şu aralarından gideceğiz. Bakın şu arada şu tek teli değil de şu ikisini birden, şurada bakın şöyle bir boşluk var. Şu boşluğa gireceğiz. Arttım. Girdim boşluğa. Uzattım. Çıkarttım. 2 tane var tığımda. Yine girdim aynı boşluğa. Uzattım. Çıkarttım. 3 tane var tığımda. Yine aynı boşluğa girdim. Uzattım. Dördünü birden topladım. Sıkıştırdım. Yavaş yavaş belli olmaya başladı. Döndüm. Döndürdüm. İpimi arttım. Yine aynı boşluğa girdim. İlkini yaptım. Tekrar girdim. İkincisini yaptım. Tekrar girdim. Uzatmaya gayret ediyorum bakın. Hepsini bir topladım. Görüyorsunuz. İyice belli olmaya başladı. Evet, bunu da yaparsak artık anlaşılmıştır diye düşünüyorum. İpimi arttım. Bakın tekrardan gösteriyorum. Şu arada bir boşluk var. Şurada. Şurada bir boşluk var. Buraya giriyorum. Uzattım. Çıkarttım. Bir daha arttım. Girdim. Uzattım. Çıkarttım. Bir daha arttım. Aynı yere bir daha girdim. Yine uzattım. İkisini bir çıkarttım. Bakın 4 tane var. Dördünü bir topladım. Ve zincirimi çektim. Yani sıkıştırıyoruz mutlaka ağızlarını. Tekrar son kez girdiğim yeri gösteriyorum. Bakın girdiğinizde şu arada boşluk zaten. Kendisini belli ediyor batacağınız yer. Arttım. Girdim. İkisini çıkarttım. Bir daha arttım, girdim. İkili çıkarttım. Bir daha arttım, girdim. İkili çıkarttım. Sonra dördünü bir topladım.
hemen istediğim boya gelene kadar örüp geliyorum. Evet, gerçekten efsane oluyor. Çok beğendim. Çok da güzel gidiyor. Şimdi şöyle artık detaylarını verme zamanım geldi. Bakın şu şekilde göstereyim. Bir tarafını kendim birleştirdim. Şimdi nasıl yaptığımı diğer tarafını birleştirirken anlatacağım. Pardon. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ne kadar ördük? Bunun uzunluğunu vermemiştim. Bitince dediğim gibi, çünkü ister istemez şu yuvarlağın etrafına bunu koyana kadar kaç santim olacağını başlangıçta bilemeyebiliyoruz. Hemen sayacağım. Ne kadarlık bir dilim yaptık, ondan bahsedeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 yarımda kalmış. Ama 43'te yapabilirsiniz, kurtarır. 43 tane diyelim. Yuvarlağımızı hatırlarsanız ölçmüştük. Tam 20 santim olmuştu yuvarlağımız. Şimdi nereden başladım, nasıl başladım onu söyleyeceğim. Öncelikle şurada görüyorsunuz, ayarlıyorum. Yerlerini bir güzelce iğneledim, bir tutturdum başlamadan önce. Sonrasında şu görmüş olduğunuz ilk şuradan başlıyorum. Buradan ilmek kaydırmayla başladım. Bu şekilde komple hepsini buraya kadar getirdim. Buradan sonra şu ağız işleme yöntemini biraz sonra göstereceğim. Şu ağız işleme yöntemini yaptım. Buradan yan tarafa geçtim. Bakın. Hiç ipi devam ettiriyorum. Hiç kesmiyorum. Buradan buraya geçtim. Burada ağız kısmına ilmek kaydırmayla dönüyorum. İlmek kaydırmayla buraya kadar geldim. Şimdi yine ağız kısmına döndüm. Buradan ağız kısmının şu işleme detayının nasıl yapıldığını da şimdi göstereceğim size. Buradan tekrardan ilmek kaydırmayla buraya böyle ineceğiz ve devam edeceğiz. Neresi kalacak? Bir tek burası kalacak. Bu kısmı da ekstra ayrıyetten ilmek kaydırmasını yapacağız. Ya da dilerseniz buradan buraya gelip direkt buraya çıkıp bitirip sadece şurayı da sonradan yapabilirsiniz. Dilerseniz başlayalım yapmaya. Böyle kameramızı ayarlayalım. Bu daha önce benim yuvarlak çantamın da ağzında kullandığım bir detaydı. Gerçekten çok güzel bir örneği var bunun. Ama bunu burada püf noktası vereceğim. Bunu çok sıkı yapmanız lazım. Çünkü her göze batarak yapıldığı için bu örnek marullanma yapabiliyor. Yani ağız kısmında bir genişlik oluşturabiliyor. Buna dikkat edin. Eğer ki elinizi sıkamıyorsanız burada tığ küçültme yapabilirsiniz. Yani şu işlemeyi yaparken mesela şu an 3,5 numara kullandık ya bu çantada. Burada 3 milime geçebilirsiniz ağız kısmını sadece yaparken. Ama onun dışında ilmek kaydırmalarınızda tığ küçültmeyin. Çünkü ister istemez sıkı yaparsınız ilmek kaydırmalarınızı. Hoş olmaz. Nasıl yapıyorduk bunu hemen gösteriyorum. Bakın bir zincir çektim. Bir zincir çektim. Yandaki sık iğnenin normal tepesine giriyorum. Tığımı çektim, çıkarttım. Hemen buraya bir ilmek kaydırma yapıyorum. Yine sıkı bir zincir çektim. Bakın yana girdim. Hemen buraya bir şöyle çevireceğim. Daha rahat yapabilmek için ilmek kaydırmamı yaptım. Yine sıkı bir zincir çektim. Bakın gevşek yapmıyorum. Çünkü dediğim gibi marullanma olmasını istemiyorum. Bu şekilde ilmeğimi kaydırdım. Kaymışım. Yine bir tane zincir çekiyorum. Bakın yan tarafa girdim. İpimi çektim. Hemen ilmeğimi kaydırdım. Sonrasında şöyle bir çekin. Bolluk olmasın. Zincirimi çektim. Girdim yana. Şöyle ilmek kaydırdım. Zincirimi çektim. Girdim yana. Görüyorsunuz ilmek kaydırdım. Zincirimi çektim. Kesmiyorum artık burayı çünkü şu ilmek kaydırma aşamasına geliyoruz. Direkt orayı da göstereceğim.
Hafif hızlanayım. Unutmayın, dediğim gibi ağız kısmı önemli. Şöyle bir özellik de söyleyeyim size. Diyelim ki bir ürün yaptınız. Bu tarz yuvarlak bir çanta yaptınız vesaire. Hiç fark etmez nasıl bir şey yaptığınızı. Heybe çantalarda da yaşanabiliyor bazen bu. Ağız kısımlarında marullanma olabiliyor. Yani bir açıklık olabiliyor. Onu nasıl böyle kasabilirsiniz? Nasıl bir düzgün form kazandırabilirsiniz? Hemen onun da detayını vereyim size. Böyle bir durum yaşarsanız, mesela bakın şu an bunda öyle bir durum yok, kalıp gibi duruyor, ama diyelim ki burada bir fark ettiniz, bir esneklik fark ettiniz, böyle bir toparlasın ağzını istiyorsunuz. Hemen ne yapacaksınız biliyor musunuz? İğneye bir ip takıyorsunuz, aynı kendi renginden, şöyle arkasından, bakın şöyle şunların içinden, şu iplerin arasından şöyle bir geçirin. O iğne, o ipi birazcık nasıl diyeyim, büzme yaparız ya, böyle lastikle büzme gibi. O mantık gibi düşünebilirsiniz. O ipi şöyle istediğiniz sıkılıkta ayarladığınızda çantanın ağzını toparlamış olursunuz. Yani bir ip geçireceksiniz kendi renginden, olması gerektiği forma olduğunda iki kenarından o ipi sabitleyin. Harika olur. Özellikle heybe çantalarda biliyorsunuz şu ortada bir V var. O V şöyle, hani normalde şöyle içe doğru kapanık olması lazımken böyle dışa doğru açık açık, böyle ağzı açık gibi olabiliyor. Aynı yöntemi orada da kullanabilirsiniz. Bu şekilde ağzından böyle bir ip geçirin. Onu istediğiniz sıkılığa getirdiğinizde ağzını toparlamış olursunuz. Bu detayı da vermiş olayım buradan. Yani aslında yaptığımız şeyleri olmadı işte falan demeye gerek yok. Hepsinin aslında bir çaresi var. Dönüştürebilirsiniz. Onu sonradan kurtarabilirsiniz. Evet, şimdi bunu da yapacağım son. Sonrasında artık ilmek kaydırmaya başlayacağız. Sıktığım, pardon, yine gitmişim kameradan. Evet, şimdi geldik artık ilmek kaydırma kısmına. Şunu çıkartıyorum artık buradan. Ne yapacağım? Şimdi hemen gösteriyorum. Şimdi bakın. Diyeceksiniz ki bu kadar altta kaldı. Neden bunu yaptık? Şimdi şu birazcık şunu daha küçük tutabilirdim. Ancak bunu daha küçük tuttuğumda, yani şuradaki o 6 ilmek yerine mesela 2-3 ilmekte bunu tutabilirdim normalde. Ama bunu yaptığımda şu formu yakalamak ve sonrasında da tam şu ortaya, şu yuvarlığa oturtmak benim için bu kadar kolay olmayacaktı. Böylece daha rahat işlem yapabildim. Siz dilerseniz çantayı daha büyük yapmak istiyorsanız bunu böyle dibine kadar tutmayıp direkt şöyle şuradan da şu şekilde de takabilirsiniz. Böylece çantanız biraz daha büyümüş olur. Ya da şu iç yuvarlağı biraz daha küçük tutup şuradaki şu görüntüyü de kullanabilirsiniz. Ama ben kullanmayı tercih etmedim bu çantada. Hemen şimdi şuradan, bakın tam dibine gitmiyorum. Tam dibi de değil ama çok aşağıdan da değil. Hemen şöyle bakın şu ilmekleri şöyle görüyorsunuz. Hemen bir ilmek altından, yani şöyle şu hizadan gideceğim. Kenardan, ilk yerden ilmek, pardon, şuradaki zincirimi almam lazım. Burada zincir çekmeyeceğim artık. Yana geçiyorum direkt. Geldim. Şu ilk yana girdim. Burada artık birazcık ilmek kaydırmada elimizi alta sokmamız gerekecek. Yani ipimizi almakta biraz burada zorlanacağız artık. Bakın şu şekilde yine yanındakine girdim. Arkadan hizasına neresi denk gelirse giriyorum ve ilmek kaydırıyorum. Girdim. Bunu kamera karşısında göstermek biraz zor olacak. Aslında ilk tarafı göstersem daha kolaydı. İkinci tarafta bu şekilde ilmekleri çıkartmak biraz daha zor oluyor. Bakın bu şekilde girdim. Şöyle. Tabi bunu kucakta yapmak çok kolay. Masanın üstünde şu an aslında birazcık zorlanıyorum. Geliyorum, bakın yine hemen yandakine girdim. Karşısında
denk gelen o ikinci sıra dediğim yere giriyorum. Alttan çektim. Şu şekilde ilmek kaydırdım. Bu yöntemle bakın öncesinde şu iğnelemeyi yapmanız çok önemli. Tam tamına gelecek şekilde. Eğer bunu yapmazsanız farkında olmadan kayar gidersiniz. Aynı denklik gelmez. İlk tarafı zaten yaptıktan sonra ikinci tarafı hemen ona göre onun hizasını konumlandırmanız çok daha kolay oluyor. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Sonrasında yuvarlığa dönüp geleceğim. Bakın şu şekilde girdim yana. Hemen hizasında nereye gelirse bakın tığımı sokuyorum. Hiç bakmıyorum bile. Çıkarttım. Hemen şu şekilde ilmeğimi kaydırıyorum. Siz dilerseniz iğneyle de bunu dikerek de yapabilirsiniz. Ama ben ilmek kaydırmayla daha çok seviyorum ve daha sağlıklı oluyor. Daha sağlam oluyor bu yöntemle. Bakın yine aynı şekilde yana girdim. Alta geçiyorum. İpimi takıyorum. Çıkartıyorum. Takamamışım. İpimi çıkarttım. Sonra bu şekilde ilmek kaydırmayla çıkartıyorum. Hemen şimdi dolanıyorum ve ilk başladığım yere kadar geliyorum. Sonrasında dediğim gibi sadece şurası kaldı. Şu kenarı da ilmek kaydırmamızı yapacağız. Ondan sonra artık sap takımına geleceğiz. Evet geldim. Bakın bitirdim komple. Şimdi artık burada kesiyorum. Buradan sonra ağız kısmını yani şurayı iğneyle her zamanki gibi kapatacağım. Şöyle göstereyim. Bakın şunu şuraya bağlanmasını istiyorum. O yüzden şu şekilde buradan girdim. Tekrardan aynı yerden içeriye alıyorum. Bu şekilde burası buraya bağlanmış oldu. Artık bu iplerimi biliyorsunuz her zamanki gibi yatayda içeriden gizleyeceğim. Gerçekten o kadar tatlış oldu ki ya. Hemen şurayı da gösteriyorum. Şu taraf kaldı biliyorsunuz. Şu ağız kısmının şu ilmek kaydırma sert daha tok olmasını sağlıyor. O açıdan bu tarafa da aynısından yapacağım. Aynı ilmek kaydırmadan girdim. Hemen ipimi alttan çektim. Hemen yanına giriyorum. Bakın şöyle yanındaki ilmeğe girdim. Burası ilk başlangıç yeri olduğu için biraz sıkı. Girmekte o yüzden biraz zorlanıyorum. Bu şekilde şöyle hemen ağız kısmını da dolaşıp geliyorum. Evet, şimdi çantamızın şöyle göstereyim. Bu çantamızın astarını diktik. Astarı nasıl hazırlayacağız? Hemen onu göstermek istiyorum. Kumaşımızı koyacağız. Kumaşımızın kusura bakmayın video çekemedim. O yüzden ama güzelce tarif edeceğim. Çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Astarı koyduktan sonra şu şekilde çantamızı kalıp olarak koyacağız üzerine. Güzelce sonrasında yani şöyle örnek olarak gösterebilirim. Şunu bir kumaş olarak düşünürsek mesela şöyle iki katlı olacak şekilde koyuyoruz. Şöyle göstereyim mesela. Koyuyoruz. Güzelce bir kalem yardımıyla şöyle bastırıyorum bakın. Şöyle açacağım. Şöyle güzelce kalemle bir hattını çiziyorum. Çizdikten sonra bunu kesiyorum. Bakın şu şekilde. Kesiyorum. Ama öncelikle şu bakın bunda çift cep çalıştım.
Bu biraz daha geniş telefon cebi diyebileceğimiz. Bu da gözlük vesaire için kullanabileceğimiz daha ince bir cep. İki taraflı bir cep çalıştım. Sonrasında bu parçayı hazırladıktan sonra aynı parçanın ağız kısmını örnek olarak koyaraktan bir parça daha koyuyorum. Şimdi bu parçanın amacı ne? Biliyorsunuz bu şekilde oval çevirmelerde şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Eğer ki bunu ben şöyle içine katlaya katlaya dikmeye kalkarsam şu köşeler tam şu sivri yerlerde sıkıntı olur. Onun için şunu tavsiye ediyorum. Hangi çantada olursa olsun aynı parçayı, aynı ağzı bir parça daha kesin bu şekilde. Çizdiğiniz yerin üzerinden bakın şöyle göstereyim, böyle daha net anlaşılacak. Şöyle tersinden gösterirsem bakın şöyle hazırladığımız şekilde üst üste iki parçayı şöyle getiriyoruz ve dikişini yapıyoruz. Bakın burada belli, tabii çizerken biliyorsunuz biraz fazla dıştan gidiyoruz. O yüzden dikerken bir tık daha şöyle içinden diktik. Bakın şöyle göstereyim. Ara ara şu şekilde çıtlatmalar yapın mutlaka. Sıkıntı oluyor yoksa kat oluyor. Bakın şöyle görüyorsunuz. Sonrasında yani bir ağız patı çalışmış olduk bu şekilde. Ağız çevirmesini düzgün bir şekilde bu yöntemle yapabiliyorsunuz. Çantanızın içine şimdi bunu bu şekilde oturttuğunuzda şöyle göstereyim hemen. Hemen şunu göstermek istiyorum size. Şöyle tam bunu bu köşeye, bakın şuradan bir dikeceğim şimdi, bunu kalıp gibi tam denk gelecek. Bakın şu şekilde çevirdiğimizde şu köşeye tam tamına gelecek. Sonrasında şu kısmı şu şekilde dikeceğiz. Bakın buraya, şu ağzını. Bu kısmı aynı şekilde böyle bakın buraya bunu bu şekilde tutturacağız. Yani tam tamına bir astar çalışmış oluyorsunuz bu yöntemle. Bu gerçekten bu ağız çevirmelerde çok faydalı bir yöntem. Bakın bir şey daha göstereceğim şimdi size. Şu an örme aşamasında olan bir çanta bakın. Bu çantada da ben aynı yöntemi kullanıyorum. İnanın çok daha düzgün ve güzel oluyor. Yani bu ne demek? Önce ben bu parçayı, astarı kestik ya. Şurayı böyle çiziyorum normal. Sonrasında şöyle hemen şu kadarlık bir aynı parçadan bir ağız daha hazırlıyorum. Sonrasında iki parçayı birbirine şu şekilde tam dikiş yerlerinden, yani şuradan şöyle tam bir şekilde direkt dikip çeviriverdiğimde tertemiz dümdüz bir kenar elde etmiş oluyoruz. Tıpkı bu çantada olduğu gibi. Yani bu yöntemi şu göstermiş olduğum şu diğer parça yardımıyla şu temiz ağız çevirmesi yöntemini başka modellerde, çantalarda da kullanabilirsiniz. Ben bu çantaya Amerikan bezini çok yakıştırıyorum. Yani bu tarz yuvarlak çantaları, biliyorsunuz dak kumaşta çalışıyorum ben ama bu tarz yani yuvarlak formdaki çantalara nedense bu Amerikan bezini çok yakıştırıyorum. Böyle daha ketenimsi bir görüntüsü var. Daha otantik geliyor bana. O yüzden bunu yine bununla çalıştım. Aynı zamanda dediğim gibi şuraya da çift kat yaptığımız için Amerikan bezinde bu çok daha güzel durmuş oluyor. Bunu çantamın içine geçireceğim. Güzelce dikeceğim. Bakın ancak astarı ütülüyorum, mutlaka bunu unutmayın. Bu çantaya ütüleme yapmadım. Onu söyleyeyim. Sadece biliyorsunuz yuvarlakları ütülemiştim birleştirmeden önce. Şu kısmında zaten ütü yapma şansınız yok. Zaten kalıp gibi duruyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi saplarını dikeceğim önce. Sapını diktikten sonra da astarı içine monte edeceğim. Sonrasında da ağız çıt çıtlarını takacağım. Yani şu ağız çıt çıtlarını da takacağım. Harika bir çanta olacak. Evet, geldik bir çantanın daha sonuna. Gerçekten yani böyle sürpriz çıkıyor ya her şey ortaya. Yani başlıyorum,
hayal kuruyorum, canlandırıyorum, birleştiriyorum ve çıkan sonuç iyi olduğu zaman da gerçekten o kadar mutlu oluyorum ki. Çok sevdim bu çantayı. Yani boyuyla, posuyla, her şeyle o kadar kullanışlı bir çanta oldu ki. Yani içini de göstermek istiyorum size hemen. Bakın buraya bir tane çıt çıt diktim. Şöyle gördüğünüz gibi çift cebi var. Hem telefon. Buna da telefon sığıyor aslında. Birini gözlük, birini telefon gibi kullanılabilir. Bakın yine her zamanki gibi şöyle ağız kısımları son derece muntazam bir astar çalışması oldu. Bakın gerçekten bayıldım. Sapını hatırlarsanız bir sap detayından bahsetmiştim size. Şöyle burayı üçgen yapmak istiyorum diye. Ancak denedim, hoş olmadı. O yüzden tek sapı tercih ettim. Bu şekilde sapın güzelliği, yani her şeyle o kadar şahane bir çanta oldu ki bu. İnanamazsınız. 120 santim sapımız var. Boyunuz kısaysa 110'a düşürebilirsiniz. Uzun boylular ya da kiloluysanız ve uzun boyluysanız 120 ideal olur. Kiloya da çok dikkat etmek lazım sapta. Çünkü boy ne kadar kısa olsa da kilo varsa da sap birazcık uzun gerekebiliyor. Şöyle her detayını göstereyim. Şu kenar çok fazla biliyorsunuz çalışılıyor ama bu yöntemle çok az çalışılan çanta gördüm. Şu böyle bir balık sırtı gibi, saç örgüsü gibi şu görüntü inanılmaz güzel durdu. Sadece dediğim gibi yani bunu birazcık daha büyüterekten bunu büyük bir çantaya dönüştürebilirsiniz. Bunu biraz daha küçülterek daha küçük bir çantaya dönüştürebilirsiniz. Her şey sizin elinizde. Sadece şunu söyleyeceğim. Gerçekten keşke yakından görebilseniz. Yakından çok daha şahane bir çanta oldu diyebilirim. Bir kere renkler zaten biliyorsunuz videoda farklı çıkıyor. O parlaklığı, o dokuyu göremeyebiliyorsunuz. Hemen şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Bakın 28,5. Şöyle buradan tutacak olursam da 24 santimlik bir boya sahip. Ben çok beğendim. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Videoyu benimle buraya kadar ördüyseniz, izlediyseniz, beni dinlediyseniz sabırla hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız hala abone olursanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Bir başka çantada çok daha güzel çantalarla tekrardan buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.